Şimdi kendilerini okluzyonun bedene ve yaşam kalitesine etkileri adlı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Melih hocamı büyük bir onurla kürsüye davet ediyorum. Ben çok heyecanlıyım. Öğrencilerin önüne çıkınca hocam ben heyecanlanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kurslar tamam, sunumlar da bitti. Sıra konserde. Biraz da müzik. Bugün müzik yapacağız. Geldik Diş Hekimliği Kongresi'ne. Melih hocamızın kongresi için biz de buradayız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Kurulumlara başladık. Güzel bir konser yapmayı planlıyoruz. Bugün İstinye Üniversitesi'nde sevgili dostum Melih'e eşlik edeceğiz. Daha önce de yaptığımız projelerden gene birisi. Birazdan da konser başlayacak. Bir gün belki hayat geçmişte günlerde tüm dünya ister birazdan bekler evet bir an bizim İşçisin sen, işçi kal, giy dedi torunları. İşçisin sen, işçi kal, giy dedi torunları. We get ready now, come get go. Step on the station. Oh, you can do it. Şimdi kendilerini okluzyonun bedene ve yaşam kalitesine etkileri adlı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, çiğneme sistemi diyelim bir kere ve olaya böyle biraz genişten bakalım. Yani bir hastanız kapıdan girdiği zaman ona böyle genişten bakmamız lazım. Hemen aynayı sonda alıp hastayla iki çift laf etmeden ağzın içinde hangi dişte hangi sorun var, tamam, o dişi de tek başına düşündüğün zaman seni realiteden, gerçeklikten çok fazla dışında yanlış bir noktadan baktırabiliyor bu. Dolayısıyla size önerim benim biraz geniş bakmamız lazım. Bir kere zaten o kadar da geniş bakmazsak bile sadece çiğneme sistemine bile bakacak olsak, hani sadece dişlere bile bakacak olsak, önce bir kere adını koymamız gereken bir şey var. O da ne? Sağlıklı bir dentisyon ne anlama geliyor? Yani bir insanın sağlıklı dişlere sahip olup olmaması, sağlıklı bir dentisyonu var mı yok mu? Bunu nereden anlayacağız? İdeali tanımlamamız lazım. Yani doğrusu ideali ne bunun? Bir kere şöyle söyleyeyim. 4 tane ana prensip var ortada. O da şu. Bir eklem pozisyonu. Yani eklemlerimizin, biliyorsunuz 2 tane var bundan. Yani vücudumuzda da hiçbir iki kemik birbiriyle bir değil de iki eklemle hareket etmiyor yani. Sadece çenede bu var ve bu eklem de her yöne hareket edebiliyor ve bunun da yöneten, karşılığında temasını sağlayan dişler var. Başka iki kemiğin arasında böyle bir sert bir doku yok. Hep et var, yumuşak doku var. Burada dişlerle oluşuyor bu kapanış. İki kemiğin birbiriyle ilişkisi daha doğrusu. Bu dişler kapandığında olması gereken bir eklem pozisyonu var. Bunu kitaplarda okuyorsunuz, okutuluyor zaten size. Ben biraz farklı bir bakış açısı anlatacağım size. Dolayısıyla anlattıklarım bir
biraz böyle çelişirse sizin hocalarınız anlattıklarıyla onunkini seçin siz yine de. Öyle bir uyarı yapayım. Yalnız benimkini alternatif bir bakış açısı olarak alabilirsiniz. Sadece biraz ufkunuzu genişletebilirsem benim için iyidir. Şimdi ortopedik bir stabilite dediğimiz bir şey var. O da ortopedik konusu yani aslında eklemlerin stabil oluşu. Bu eklem pozisyonunun varlığında bize fonksiyonel bir oklüzyon lazım. Yani dişlerin birbiriyle ideal kapanması. Bu da genetik formlarda aşınmamış dişler demek. Bu aynı zamanda ön dişlerde de hem yana doğru hem de öne doğru rehberlikler anlamına geliyor. Bir oklüzyonun anlamının içerisinde, tanımın içerisinde bunlar var. Bir yandan bütün bunlar varken de ideal yüz oranları lazım. İdeal yüz oranlarının varlığında aşınmamış dişler, genetik formlarda dişler varsa bütün bu diş kapanışı da eğer eklemin ortopedik stabil olduğu bir noktada ki bu hani böyle rotasyonel açılır sonra kayar diye öğretiliyor ya size. Öyle düşünün ve varsa o zaman arkadaşlar işte sağlıklı ve sürdürülebilir dentisyon oluyor. Benim amacım size sadece böyle bir adam vardı gelmişti böyle şeyler anlatmıştı diyesiniz diye bu konuları anlattım. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Melih hocamı büyük bir onurla kürsüye davet ediyorum. Merhaba, ben çok heyecanlıyım. Öğrencilerin önüne çıkınca hocam ben heyecanlanıyorum. Öğrenciler daha çok heyecanlandırıyor beni. Niye buradayım bir kere? Onu söyleyeyim. Mesleğe gerçekten çok şanslı birisi olarak başladım. Çocuklukta başladım. Aranızda benim kendi öğrencilerim var. Onlar biliyorlar. 5 yaşında totale cila yapıyordum ben. 7-8 yaşlarında babam bana model veriyordu. Laboratuvarda onu beklerken işi bitsin diye. Karşı tarafındaki dişler kazınmış. Oraya da kopyalatıyordu böyle bak al mumu buraya bunu diş yap gibi. Benim ilk hatırladığım oyuncaklarım hep böyle dişlerden illa bir diş var yani hayatımda. Oldu hep öyle geçti. Ve üstüne de çok talihli, şanslı bir eğitim aldım diyebilirim. Bakın şimdi size bir şey soracağım. Fulcrum deyince ne demek istediğimi anlayan var mı aranızda? Fulcrum ne demek biliyor musunuz? Evet, yani fulcrum dediğiniz zaman aklınıza önce tahterevalli gelsin mesela. Oradaki eksen. Bir de mesela kapının fulcrumu neredir? Menteşesidir değil mi? Fulcrum dediğin şey hareket merkezi. Şimdi aslında bizim hareketimizin merkezi neresi kitaplardan okuduğumuz zaman? Eklem. Doğru mu? Eklem rotasyon yapacak, gelecek, kapanacak. Şimdi eğer böyleyse sorun yok. O zaman her şey güzel ve sağlıklı ve biyolojik oluyor zaten. Ama değilse başka bir yerde onun kapanışını engelleyen bir camın altında taş kalır ya böyle kum tanesi kalır, kırılır taş cam. Onun gibi düşün. Bir tane fazlalık varsa ne oluyor? Şimdi bakın burada dişte bir fulcrum var. Bak çenemizi açıyoruz. Eklem de yerinde güzel. Kapatırken çarpacak o değil mi? İşte o çarptığında beynimiz onu algılıyor. Buna izin veremez. Arıyor. Diyor ki daha çok kapanan bir yer olmalı diyor. Daha güvenli kapanan. Orada değil ama şurada daha rahat kapanıyorum diyor. O zaman şimdi burada çiğnemesi lazım. Peki şimdi fulcrumumuz nerede artık? Dişte. Şimdi beyin ona izin veremez. Fulcrumu hep ekleme almaya çalışıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Açıcı kaslar açıp kapatıcı kaslar kapatırken açıcı kaslar da başlıyor çalışmaya. Geliyor bak ön dişleri sürterek geliyor kapanıyor. Geliyor ve yerini bulmak için o rehberliklere sürtüyor. Çünkü tekrarlanabilir ortopedik bir pozisyon değil. Çünkü eklem yuvasında değil şu an. O yüzden orayı bulabilmek için farklı bir hareket yapması lazım. Şimdi bu da diş aşımasının sebebi. Bir şey daha oluyor. Bu kaslar onu orada tutabilmek için aktif kalıyor. Hani sen hastanı alıyorsun kapatmaya çalışıyorsun böyle kafası gidiyor geliyor ama kapatamıyorsun. Rahat değil değil mi? Bazı hasta rahat. Böyle yapıyorsun. Bazı hastada tutuyorsun bir türlü birleştiremiyorsun. Çünkü bu açıcı kaslar gergin, aktif. Ve bu bir yandan da parafonksiyon odağı oluyor. Yani diş sıkıyor, diş kırıyor, aşındı zaten. Her şey kendinden geçti. Şimdi mesela hasta gelip de senden implant mı isteyecek sanıyorsun muayeneni açtığında? Hayır, diş isteyecek. İmplant değil. Dişi kim yapacak? Protezci olarak ben yapacağım. Ben o dişi nasıl yapacağımı ben biliyorum. Niye cerrah kafasına göre implant koyuyor yani? Şimdi bu bakın hep beraber birlikte planlamak, birlikte yürümenin yolu interdisipliner çalışmadan geçer. Dolayısıyla interdisipliner çalışmak için ben hep derim ki yani kankanla aynı bölüme girme. Kankan gitsin cerrah olsun, sen protezci ol. Ya da kankan ortodontist olsun, sen protezci ol. Kankan cerrah olsun, sen ortodontist ol gibi. Yani ikiniz birden
Birden giriyorsunuz aynı bölüme, aynı şey yapıyorsunuz ama işte olay böyle değil. Diş hekimliği bir bütün. Dolayısıyla birlikte çalışmamız lazım. Ben size böyle gösterebilme fırsatı verdiğiniz için bana, sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için hocalarımın önünde heyecanla burada bulunmaktan çok mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Umarım beğenmişsiniz. Kurslar tamam, sunumlar da bitti. Sıra konserde. Biraz da müzik. Bugün müzik yapacağız. Geldik Diş Hekimliği Kongresi'ne. Melih hocamızın kongresi için biz de buradayız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Kurulumlara başladık. Güzel bir konser yapmayı planlıyoruz. Bugün İstinye Üniversitesi'nde sevgili dostum Melih'e eşlik edeceğiz. Daha önce de yaptığımız projelerden gene birisi. Melih harika bir insan. Yani dostluğumuz hakikaten bizim çok eski. Ve onun böyle müzikle bu diş projesini, dişe diş muhabbeti özellikle takip ettim tabii. Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu iki proje birbirine girince de böyle çok güzel oluyor. Bunu dolayısıyla bazen de canlı öğrencilerle paylaşıyoruz. Şu anda da hazırlıklarımız devam ediyor. Birazdan da konser başlayacak. Orada görüşmek üzere. Takipte kalın. Bir gün belki hayat geçmişteki günlerde kimse sen arasın. Zaman vesile bırakın o yaşları. Benden sana bir şüphesiz şimdi cevap veremez ama ağlar yaptığım işte arada kalan bir avuç anı şimdi sana bir ışık bırakıp gitmedi. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. O zaman resmine yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu güzel yine yakınsaydın ve görsün. Arkadaşlar bak, kimsi komple kalmadı. Biliyoruz artık. Tamam mı? Bir gün belki geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Zaman resmine yıkan o yaşları. Vay be, harikasınız. Bak biliyorum, anlıyorum. Bir türlü çıkamıyorsunuz kongre havasından. O yüzden sorusu olan var mı? Yani kaldı ya o konu. Hani oklüzyon falan. Köle
Şimdi arkadaşlar bak, sorusu olan... Hocam Ya, evet buyurun. Hocam böyle şarkı söylemeyi nereden öğrendin? Şu ustalarımdan. Tamirci çırağı diyelim. İşçisin sen, işçi kal. Giy dedi tulumları. İşçisin sen, işçi kal. Giy dedi tulumları. İşçisin sen, işçi kal. 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 Sen işçi kal. İşçisin sen, işçi kal. İşçisin sen, işçi kal. İşçisin sen, işçi kal. İşçisin sen, işçi kal. Öyle oldu sonra. Bana dedi ki dişçisin sen, dişçi kal. Ne işin var lan? Well, it's the one for money, two for show, three as rain. Now go get go. Step on the station. Oh, you can do it. Down, face, on the moon. Thing that you wanna do, I wish you could. Step on the station. You can go anywhere, on the station.
Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an için bu kadar. Sağ olun.